Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü, şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim 3,5 numara. Hep birlikte başlayalım. Evet, şöyle lastiğimi hazırladım. Bu modelde ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Şöyle 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yani en sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Lastiğimi bir ters bir düz hazırladım. Lastik bittikten sonra bir sıra ön yüzünde düz, bir sıra arka yüzünde ters ördüm. Şöyle bir zemin hazırladım. Modelle lastik birbirine karışmasın diye. Siz de herhangi istediğiniz bir lastiği yaptıktan sonra bir sıra düz, bir sıra ters örün. Ondan sonra modeli kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Bakın şöyle. 3 ilmek ters. 3 ters ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. İpim ön tarafta kalacak. Bakın şöyle aldım sol şişime 3 ilmeği. İpimi şöyle buradan aldım, arkaya doğru çevirdim. Daha sonra bu ilmeklerimi tekrar sağ şişime aldım. Şöyle durması gerekiyor bakın. Yine 3 ilmek düz, 3 ilmek ters. Ters ilmekleri ördükten sonra ipi ön tarafa alıyorum, yani kendimden tarafa. Bu 3 ilmeği tekrar sol şişime aktardım. Şöyle. Daha sonra ipimi şöyle aldım, arka tarafa çevirdim. Bakın sağ tarafa getirdim, arka tarafa çevirdim. Tekrar bu 3 ilmeğimi örmeden, yani tekrar sağ şişime aldım. Sadece aradan bakın ipi geçirmiş olduk. Daha sonra 3 ilmek düz. Birinci sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örelim. Bu modelde sadece ön yüzünde model kuruluyor. Arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğini de ben düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi modeli kaydıracağım. Burada yaptığım işlemi buradaki 3 düz ilmeğe yapacağız. Şimdi hep birlikte devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın burada modeli kaydırıyorum. 3 ters ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ters ördüğüm ilmeği sol şişime tekrar aktardım. İpimi aldım. Bu taraftan şöyle arkaya çevirdim. Ve tekrar 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Burada 3 ilmek düz. Bir öncekinde şu ters ördüğümüz ilmekleri de düz örüyoruz. Modeli kaydırdık bakın. Yine 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Bunları sol şişime tekrar aldım. İpimi ön taraftan aldım. Şöyle arka tarafa çevirdim. Ve ilmeklerimi tekrar sağ şişime aldım. Devamındaki 3 ilmeği düz ördüm. Sıra son 3 ilmekte. Bunları ters örüyorum. Daha sonra ipi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeğimi sol şişime aktardım.
İpi aldım. Ön taraftan arka tarafa çevirdim şöyle. Daha sonra bu ilmekleri tekrar sağ şişime aldım. Ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın modeli kaydırdık. 4. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Şöyle ilmeklerimi tek tek alarak ters örüyorum. Evet, modelimizi bir kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Arka yüzünde hep ters öreceğiz. Ön yüzünde de o yaptığımız işlemleri yapacağız. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet. Bakın model böyle. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yaparak başlıyorum. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örelim. Bakın burada yine modeli kaydırmış oluyoruz. 3 düz ilmekten sonra 3 ters ilmek. 1, 2, 3. Ters ilmeklerimi ipi kendimden tarafa aldıktan sonra sol şişime aktardım. Bakın şu şekilde. Daha sonra ipimi aldım. Ön taraftan arkaya çevirdim şöyle. Ve bu 3 ilmeğimi de tekrar sağ şişime aldım. Devamında 3 düz, 3 ters. Terslerimizi sol şişimize aktaralım. İpimizi alıp ön taraftan arkaya doğru geçirelim. Tekrar 3 ters ilmeğimizi sağ şişimize alalım. Sıra sonunda 3 düzümüz var. Yine düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı bakın modeli kaydırarak tekrar kurmuş olduk. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Sizin eliniz nasıl alışıksa ilmeklerinizi o şekilde örebilirsiniz. Ben terslerimi, düzlerimi size gösterdiğim gibi yapıyorum. Benim elimde böyle alışık ve örgüm de düzgün oluyor. Bu şekilde örünce gayet düzgün çıkıyor. Evet. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Ördüğümüz tersleri tekrar sol şişimize aktaralım. İpimiz önde olacaktı. Bakın önden aldığım arkaya doğru çevirdim. Bu 3 ilmeğin etrafından çevirdim ve arkaya verdim. Tekrar 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. 3 düz ilmek. 3 ters ilmek. Terslerimizi ipimiz kendimizden tarafta kalacak şekilde sol şişimize aktaralım 3 ilmeği. İpimizi alıp arkaya doğru çevirelim bu şekilde. Bunları da tekrar sağ şişimize aldık. 3 düz ilmek örelim. Sıradaki son 3 ilmeğimizi de ters örelim. Yine ipimizi arka tarafa çevireceğiz burada. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeği sol şişime aktardım. İpi aldım ön taraftan arkaya çevirdim şöyle. Daha sonra bunları tekrar sağ şişime. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örelim.
Model oldukça kolay. Yeni öğrenenler bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet, şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Bu modelde istediğiniz lastiği de kullanabilirsiniz. Evet, kenar ilmeğimi düz örüyorum ben. İsterseniz ters de örebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, model böyle devam ediyor. Gayet güzel ve kolay bir model. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da önce hazırladım. Şöyle. Burada da tekstil tipi lastik kullandım. İsterseniz kanalımda videosu var. Ya yapımı çok kolay. Arka yüzünde hem ters hem düzleri örüyoruz. Ön yüzünde sadece tersleri örüp düzleri örmeden alıyoruz bu lastikte. Detaylı anlatımı var dediğim gibi. Model böyle ilerliyor. Bakın şöyle petek petek görüntüsü oluyor model ilerleyince. Arka yüzü de şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Bu modeli bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, patik, çorap, atkı, bere hepsinde kullanılabilir. Hepsine uygun iplerini tercih edersiniz ve bu modeli kurabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.